Pictures they make these days are all MTV. Cut, 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 cut. The opening shot of Wells's Touch of Evil was 6.5 minutes long. 6.5 minutes, Walter? 3 or 4 anyway. He set up the Bir kurgu yaparken nasıl düşünmeliyiz? My father was Nasıl daha iyi kurgu yapabiliriz? Hey, what about Absolute Beginners, man? That was an extraordinary shot. What the hell was that? I never heard of it. İki farklı görüntünün arda arda birleşimini nasıl algılıyoruz? Are you going to bed too? Yes, soon. I have to tidy some things first. What things? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Ama ilk önce cevaplamamız gereken basit ama bir o kadar da zor bir soru var. Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür bey. Kurgu nedir? Kurguyla az çok uğraşan birçok insan bu soruya çok güzel cevaplar verecektir. Kurgu, olayın, konunun, hareketin ard arda anlatımıdır. Kurgu renktir. Kurgu sanattır. Kurgu ritimdir, zamanla oynamaktır gibi bir sürü cevaplar duyabilirsiniz. Ama bunlar tam anlamıyla açık cevaplar değil. Gerek yok bu kadar afili cevaplara. Adın ne? Hazreti Ebu Bekir. Walter Murch, Göz Kırparken adlı kitabında bu sorunun cevabını çok basit bir şekilde vermiş. Kurgu, kötü parçaları atmaktır. Evet, işte bu kadar basit. Kötü parçaları atıyoruz ve iyi parçalardan anlamlı bir bütün oluşturuyoruz. Ama bu cevap bizi başka bir soruya yöneltir. Kurgu basitçe kötü parçaları atmaksa, peki bir parçanın kötü olup olmadığına nasıl karar vereceğiz? İlk başta ne var canım bu soruda? Kamera sallanıyorsa, görüntü çok kötü çıkmışsa o parça kötüdür diyebilirsiniz. Ama biraz düşününce o kadar da basit değil. Çünkü her film farklı şeyler anlatmak ister. Bu yüzden bir film için iyi olan parça diğer film için kötü olabilir. Kameranın sallanması çoğu zaman iyi değildir tabii. Ama karakteriniz madde almışsa onun kafasını izleyiciye nasıl yaşatacaksınız? Böyle bir durumda sallantılı hareket normal bir kamera hareketinden daha iyi olacaktır. Sonuçta bir filmi kurgularken izleyicinin en kolay şekilde filmi anlayabilmesini sağlamamız gerekir. İyi de tüm bunları yaparken sormamız gereken bir soru daha var. Kurgu yaparken kesme yapıyoruz. Yani bir görüntüyü izlerken bir yerden sonra başka bir görüntüyü görmek istiyoruz. Peki bu şekilde kesintili bir görüntüyü insan nasıl algılayabiliyor? Arka arkaya gördüğümüz iki görüntüyü kesintisiz bir şekilde algılıyoruz. Üstelik gerçek hayatta böyle bir durum yok. Sabah kalkıp akşam yatana kadar hayatı kesintisiz bir şekilde algılıyoruz. Öyleyse kurguda yaptığımız kesmeler nasıl filmi algılayışımızı bozmuyor? Hadi gelin bunu anlayabilmek için sizinle bir deney yapalım. Bu deneyde size görsel bir şey göstermeyeceğim. Çünkü bu görüntüleri sizin kendi kafanızda yaratmanızı istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Şehrin orta yoğunlukta olduğu bir caddenin kaldırımında koşuyorsunuz. Yoldan birkaç araba geçerken yolun karşı tarafına koşarak geçiyorsunuz. Az ileride sola doğru giden bir sokak görüyorsunuz. Sokağa döndükten sonra sağ tarafınızda yol çalışması olduğunu görüyorsunuz. Koşmaya devam ederken karşınıza bir grup rahibe çıkıyor. Bu sırada siz fark etmeseniz de arkanızdan üstünde kırmızı tişörtü olan bir bisikletli geliyor. Rahibeler sizin koşarak geldiğinizi görünce ortalarında bir boşluk açarak size yol veriyor. Rahibelerin açtığı yoldan koşarak geçerken onların size tip tip baktığını fark ediyorsunuz. Bu sırada sizin koştuğunuzu gören bisikletli eleman laf atıyor. "Hey, bisiklete ihtiyacın var mı?" Bisikletli adamı gözünüzle bir süzüyorsunuz ve adam tekrar laf atıyor. 200 lira, hem de yepyeni. İçinizden "Siktir oradan, o bisiklet en az babam yaşında" diyorsunuz. Elemana gözünüz tutmuyor ve hayır diye cevap veriyorsunuz. Adam sizin alıcı olmadığınızı anlayınca bisikletiyle hızlanarak yoluna devam ediyor. Evet, bu kadar yeter. Şimdi ben bu deneyi niçin yaptım? Neden yaptım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Gördünüz, okudum, anlattım. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilir. Her neyse, uzatmayalım. Size anlattığım bu hikayeyi canlandırırken kafanızda bazı görseller oluştu değil mi? Kafanızdaki görsellerin nasıl olduğu ile ilgilenmiyoruz. Nasıl birleştiği ile ilgileniyoruz. Birleşme diyorum çünkü bu hikayeyi okurken ilginç bir şekilde canlandırdığımız görüntüler filmlerdeki gibi kesintili oluyor. Halbuki hikayede zaman kesintisiz bir şekilde akıyordu. Ama hayal ettiğimiz görüntüler kesintili bir biçimde oldu. Sanki kafamızda bir film çekip kurguladık. İyi de neden kesintili bir şekilde hayal ediyoruz? Bunun için yaptığımız deneye bir daha bakalım. Ama bu sefer beynimizin nasıl çalıştığını da göz önüne alalım. Size anlattığım bu hikaye aslında Koş Lola Koş filminden bir sahneydi.
Biraz değiştirdim tabii ama genel olarak aynı. Koşarak kaldırımda giderken az ileride karşımıza sola giden bir sokak çıkıyordu. Sokağa döndükten sonra sağ tarafımızda bir yol çalışması olduğunu görüyorduk. Burada beynimiz normalde yol olması gereken yerde başka bir şey olduğunu fark ediyor ve oraya bakmamız gerektiği komutunu veriyor. Yolun kasıldığını görünce beynimiz bununla ilgili bir yorum geliştiriyor. Örneğin su borusu patlamış olabilir. Ancak koşarken önümüzde ne olduğunu görmemiz gerekir. Bir engel var mı, yok mu? Bu yüzden beynimiz oraya fazla bakmamıza izin vermiyor. Önümüze bakıyoruz. Karşımızda bir grup insan var. Beyin tekrar bir yorum yapıyor. Hepsi aynı giyinmiş. Giydikleri şey rahibe kıyafeti. Öyleyse onlar rahibe olmalı. Ama nereye gidiyor ki onlar öyle derken arkamızdan bir bisikletli geliyor. Ama biz bunu fark etmiyoruz. Buradaki ilginç nokta hayal ederken onu görüyoruz. Ama gerçek hayatta olsaydı görmeyecektik. Ve burada bir kesme olmayacaktı. Rahibelerin bize yol açtığını görüyoruz. Beyin hemen fikir üretip oradan geçmemizi istiyor. Geçerken bize tip tip baktıklarını fark ediyoruz. Acaba niye böyle bakıyor lan bunlar diye düşünen beyin, Ne bakın lan gevşek? her neyse önüne bak belki bir engel çıkar diyor ve bu sırada bisikletli eleman laf atıyor. Ne bisikleti şimdi diye düşünen beyin merak edip adama bakıyor. Adamı süzdükten sonra beyin bir yorum geliştirmeyi ihmal etmiyor. La tipinde hayır yok bunun. Bundan bisiklet mi alınır? Ya çalıntıysa diyor. Eleman yolda sizin gibi koşan bir güzelliği görünce laf atmadan durur mu? Beyniniz hadi oradan hiç yeni gibi durmuyor. Zaten paraya ihtiyacın var. 200 lira verilir mi ona? Diye fikirler oluşturmaya devam ediyor. Ardından beyin cevap ver ona. Ağzının payını ver diye komut veriyor. Ve adamın hızlıca uzaklaşıp yoluna devam ettiğini görüyorsunuz. Aslında anlatmak istediğim şey ilk başta sorduğum soruyla. Bir kurgucunun nasıl düşünmesi gerektiğiyle ilgili. Bir kurguyu yaparken insan beyninin dış dünyayı algılayışını dikkate almalıyız. Çünkü kurguladığınız şeyi insanlar izleyecek. Ve bu insanların beyni de sizin gibi çalışıyor. Öyleyse o zavallı insanların beyninin nasıl çalıştığını dikkate almazsak filmi anlamaları zorlaşır. Hatta biraz sövebilirler de. What kind of movie is this? Nothing happens. Bu konu hakkında Walter Murch kitabında çok güzel ayrıntılara yer veriyor. İnsanın sabah kalkıp akşam yatana kadar hayatı kesintisiz algıladığını söylemiştim. Ama aslında öyle olmayabilir. Murch kitabında John Huston'un göz kırpma sorunu ile ilgili bir söyleşisinden bahsediyor. Şu anda odanızdaki lambaya bakın. Şimdi ekrana bakın. Şimdi tekrar lambaya bakın. Tekrar ekrana bakın. Ne yaptığınızı fark ettiniz mi? Göz kırptınız. Bunlar kesmelerdir. Birinci seferden sonra biliyorsunuz ki ekrandan lambaya doğru başınızı çevirirken arada ne olduğunu görmenize gerek yok. Çünkü orada ne olduğunu biliyorsunuz. Zihniniz sahneyi kesti. Önce lambayı gördünüz, kestiniz. Sonra ekranı gördünüz. Huston'un dikkat çekmek istediği şey dış dünyayı algılamamızı kesintiye uğratan göz kırpmalardır. Huston'un örneğinde beynimiz önemli olan iki şey belirledi. Lamba ve ekran. Diğer arada kalan şeyler önemli olmadığı için onları görmek istemiyoruz ve göz kırpıyoruz. Elbette göz kırpma bir yerden başka bir yere bakma dışında da gerçekleşiyor. Ama şu anda bizim için önemli olan hayatı kesintisiz bir şekilde algıladığımızı zannetmemiz. Beynimiz önemsiz şeyleri kesip atıyor ama zamanı kesintisiz algılamaya devam ediyoruz. Bak, deminden şimdiye geldim. Evet, Bekleme süresini uzatırsan zamanla daha da ileri gidersin. anlıyorum. Filmlerde de kesintili görüntüleri zamanda bir atlama yokmuş gibi algılamamızın sebebi belki de budur. Murch kitabında bu konu hakkında başka bir şeyden daha bahsediyor. Rüyalardan. I had the craziest dream last night. I was dancing the white swan. Gördüğümüz rüyaları da kesintili bir şekilde görüyoruz. Ve rüyalar gerçek görüntülerin çok garip bir şekilde birbiriyle kesişmesiyle oluşuyor. Örneğin bir kuşun uçtuğunu biliyoruz. Rüyada kuşun uçma yeteneğiyle bizim bedenimiz bir şekilde birleşiyor. Murch, rüyalarla filmlerin ilginç bir şekilde benzediğini söylüyor. Örneğin ebeveynler kabustan uyanan çocuklarını sakinleştirmek için "Korkma tatlım, bu sadece bir rüya" derler. Aynı şekilde bir filmden korkan bir çocuğu sakinleştirmek için de "Korkma tatlım, bu sadece bir film" demeleri dikkat çekicidir. Benzer bir ilişkiyi diğer türler için kurmak pek mümkün değil. Örneğin "Korkma tatlım, bu sadece bir resim"
gibi. Bunlar üstüne çok konuşulabilecek şeyler. Ama biz esas sorumuza dönelim. Daha iyi bir kurgu yapmak için bir formül yok. Ama iyi bir kurgu yapmak için insanın gerçek hayatı algılayışını çözmeye çalışmak gerekir. Bunun için göz kırpma noktalarına dikkat etmek fayda sağlayacaktır. Sizinle yaptığımız deneyde hayal ettiğiniz görüntüleri nereden kestiğinizi düşünün. Hepsi birer göz kırpma anı. Koş Lola Koş'taki bu kesme noktaları hikayesini hayal ederken göz kırptığımız yerler. Öyleyse göz kırpmayı iyi öğrenmek lazım. Ve bir yerde kesmeye karar verdiğinizde kendinize güvenin. Are you going to bed? Çünkü kurgu yapmayı kimse tam olarak bilemez. Soon, I have to tidy some things first. What things? Mama things. Boy, you have to trust me, okay? I'm the boss here, yeah? Yani öyle değil böyle göz kırpılır diyen birileri illa olacaktır. Boy. Yes, but with one eye. Like... Almost. Not quite. Great. You got it.